Bazı ilanlar görürüz, aylarca durur. Fiyatı bir yükselir, bir düşer. İnsanı demoralize eder ama bir türlü satılmaz. Mülk sahibi ve emlakçı neden satılamıyor diye kara kara düşünür ama arkasındaki gerçek nedeni ya sorgulamaz ya da kabul etmek istemez. Ama aslında bir mülk satılmıyorsa çoğu zaman sadece fiyatla ilgili değildir. Bazen psikolojiyle, bazen yanlış stratejiyle, bazen sahibinin bile farkında olmadığı detaylarla ilgili olabilir. Bugün size piyasada aylarca duran, artık bezdirme noktasına gelen bu ilanların arkasında yatan gerçek nedenleri anlatmak istiyorum. Eğer bir ilan uzun süre satılamıyorsa aslında derinden derine size bir mesaj veriyor demektir. Bu mesajı doğru okuyabilirsek süreci hızlandırabiliriz. Öncelikle piyasa gerçekliğine uygun olarak fiyatlandırdık mı buna bakmamız gerekir. Bu en klasik ama maalesef en büyük hatalardan. Eğer mülkün değerini verilerle değil, duygularla belirlersek ne olur biliyor musunuz? İlanınız binlerce kişi tarafından görünür. Ancak kimse aramaz, ilgilenmez bile. Sizi aramaya bile çekinirler. Bu durum davranış ekonomisinde Nobel ödülü alan bazı çalışmalarla da ispatlanmış. Bir grup öğrencinin yarısına basit bir kahve fincanı veriliyor. Diğer yarısına ise verilmiyor. Kupa sahibi olan öğrencilere bu kupayı kaça satarsınız diye sorduklarında ortalama 7 dolar diyorlar. Diğer öğrencilere bu kupayı kaça alırsınız diye sorduklarında ise ortalama 3 dolar teklif veriyorlar. Kupa aynı kupa. Sadece sahip olmak değerini 2 kattan fazla arttırıyor. Buna psikolojide sahiplik etkisi deniyor. Biz bir şeye sahip olduğumuzda onu artık bir eşya olarak değil, kendimizden bir parça olarak görmeye başlıyoruz. İşte bu yüzden alıcı ve satıcı iki farklı değer hesaplıyor. Alıcı benzer bir şeye bana kaça mal olur diye sorguluyor. Buna ikame etkisi denir. Satıcı ise vazgeçmeye sebep olan acıyı fiyatlıyor. Buna da kayıp acısı deniyor. Bu yüzden çok tanıdık olan o sahneyi sıkça yaşıyoruz. Mülk sahibi kendi mülkü olduğunda emek vermiş, zor şartlarda sahip olduğunu düşündüğünden dolayı benim mülküm 10 milyon eder kardeşim diyor. Ancak komşunun mülkünü sorduğunuz zaman en fazla 7 eder diyor. Gayrimenkulde duyguyla değil veriyle bakmak çok önemli oluyor. Böyle davranmaya devam ettiğinizde en tehlikeli sürece girmiş oluyorsunuz. Mülkünüz bayatlıyor, piyasada yanmış ilan olarak algılanıyor. Yani insanlar o ilanı o kadar uzun süre görüyor ki artık psikolojik olarak problemli olduğunu düşünmeye başlıyor. Ve sizin de gardınız düşüyor. Benim ilanım satılmıyor diyorsunuz. Halbuki yanlış fiyatla beraber sizin tüm enerjinizi öldürmüş oluyor. İkinci olarak acaba yanlış hedef kitle seçmiş olabilir misiniz? Bunu hiç düşündünüz mü? Bunu sakın hafife almayın. Çünkü insanlar mülk alırken ya bir gelecek satın alıyor ya da bir yaşam standardı satın alıyor. Örneğin aileye uygun bir daire düşünün. Okula yakın, sessiz, site içerisinde. Ama ilan açıklaması şöyle: yatırıma uygun fırsat daire. Veya tam tersini düşünün. Bekar bir çalışana veya bir memura uygun bir rezidans daireniz var. Ama açıklama klasik emlakçı diliyle yazıyor. Ferahlığıyla dikkat çeken aile yaşamına uygun daire. Bu o kadar yanlış bir mesaj ki anlatamam. İnsanlar sizin mülkünüzle ilgilenip ilgilenmeyeceğini birkaç saniye içerisinde kararını veriyor. Çünkü onlarca alternatif olduğu bir denizde yüzüyor. Alıcı kendisini o evin içinde hayal edemiyorsa o ilan çalışmaz kardeş. Çünkü insanlar alıcıların sadece bir metrekare satın aldığını zannediyor. Ama aslında bir senaryo satın alırlar. Kendini o balkonda kahve içerken görmek ister. Çocuğunu o odada düşünmek ister. Arabasını nereye koyacağını hayal etmek ister. Verdiğiniz ilanla doğru kişiye doğru hissi vermek zorundasınız. Yoksa rakipler karşısında hiç şansınız olmayacağını bilmeniz gerekir. Üçüncü etken ise kötü sunumdur. Şimdi çok dürüst olalım. Türkiye'de satılamayan ilanların büyük kısmı kötü görseller yüzünden satılamıyor. Karanlık fotoğraflar, dağınık odalar, eğri açılar, kirli mutfak, açık klozet kapağı, yatak üstünde kıyafetler ya da arsa arazi ise bölgeden alakasız görseller, göze iğreti gelen açılardan çekilmiş fotoğraflar. Şunu bilmeniz gerekir. Hani derler ya, insanlar giyim ve kuşamlarıyla ağırlanır, bilgi ve görgüleriyle uğurlanırlar. Alıcı mülkünüzü ilk olarak yerinde değil, fotoğraflardan görür. İğreti eden bir manzarayla karşılaşırsa pas geçiyor. Eğer o birkaç saniye içerisinde güven vermezseniz maalesef
hiç şansınız kalmıyor. Bu yüzden kaliteli görseller masraf değil, mülkünüze yaptığınız yatırımdır. Dördüncüsü ise bazı mülkler sadece sahibinden dolayı satılamaz olur. Mülk sahibi satmaya hazır değilse o mülkü satmak neredeyse imkansızdır. Fiyat sürekli değişiyor, kararsız davranıyor. Her teklifi kişisel algılıyor. Pazarlığı hakaret gibi görüyor. Şunu gözden kaçırmayın. Piyasa duygu ile çalışmaz, matematik ile çalışır. Alıcı için sizin anılarınızın bir önemi yoktur. Alıcı anıları satın almaz. Metrekareyi, potansiyeli, lokasyonu satın alır ve muadilleriyle değerlendirerek teklif verir. Piyasa gerçekliğinde finans matematiğine uygun değerlendirmek gerekir. Mesela istediğiniz rakamlardan %10, %20 düşük teklif geldiği zaman zarar etmeyebilirsiniz her zaman. Alternatif getiri, bekleme zamanını düşündüğünüzde aslında kârda bile olabilirsiniz. Mülkle duygusal tüm bağlarınızı rafa kaldırarak rasyonel değerlendirin. Mülkler daha kısa sürede satış görebilir. Ve son olarak en önemli özellik piyasayı yanlış okumak ve görünürlük. Bakın, her dönemin çalışan bir stratejisi vardır ve birbirinden farklıdır. Faizlerin yüksek olduğu dönemlerde başka bir satış dili gerekir. Piyasanın hızlı olduğu dönemlerde ise başka. İlan girerken hala çok eski psikolojiyle ilan giriyoruz. Ama piyasanın değiştiğinin farkında olamıyoruz. Eskiden insanlar kaçırmayayım, aman burada bir fırsat var psikolojisindeydi. Şimdi bekleyeyim, seçenek çok psikolojisinde oluyor. Bu değişimi okuyamayan mülkler piyasada kalıyor. Özellikle yatırımcı artık çok daha analitik davranıyor. Kira çarpanına bakıyor, aidatlara bakıyor, bölgenin gelecek vaat edip etmediğine bakıyor, ulaşım akslarına bakıyor, likiditesine bakıyor. Birçok unsuru beraber değerlendiriyor. Yani sadece güzel ev olması yetmiyor. Bugün satılamayan mülklerin çoğu aslında doğru konumlandırılmamış mülkler oluyor. Ayrıca eğer mülkünüz satılmıyorsa tek bir ilan platformundan ilan vermek yeterli olmayabilir. Mülkünüz alıcının önüne çıkmamış olabilir. Dolayısıyla sosyal medya, website gibi sitelerle desteklenmeli. Gerçek alıcıya daha kolay ulaşılabilir imkanlar sağlamamız gerekir. Peki bütün bunların özeti ne? Satılamayan ilanların çoğu kötü mülk oldukları için değil, yanlış yönetildikleri için satılamıyor. Yanlış fiyat, yanlış sunum, yanlış hedef kitle, yanlış zamanlama, yanlış psikoloji ve strateji. Ve bazen küçük bir strateji değişikliği bile aylarca bekleyen bir ilanı birkaç haftada hareketlendirip sonuca ulaştırabilir. Çünkü emlak piyasasında önemli olan sadece ne sattığınız değil, nasıl sunduğunuzdur. Bugün piyasada aynı bölgede biri aylarca beklerken diğerinin hızlı satmasının nedeni çoğu zaman budur. Eğer siz de bir mülk satmaya çalışıyorsanız kendinize şu soruyu dürüstçe sorun. Ben gerçekten piyasanın görmek istediği şekilde mi satış yapıyorum, yoksa sadece ilan mı veriyorum? Artık yeni dönemde kazananlar sadece mülk sahibi olanlar değil, piyasayı doğru okuyanlar olacak. Vakit ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Kalın sağlıcakla.